Merhaba, ben yeni bir sosyolog, eski bir avukat olarak bu eğitim ve bilim kanalında bundan sonra sosyoloji ile ilgili bildiklerimi ve öğrendiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Her videoda sosyolojik kavramlar, sosyologların fikir dünyaları, sosyolojik akımlar, sosyolojik kuramlardan birini irdelemeye ve ne idüğü hakkında genel bilgiler vermeye gayret edeceğim. Düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız benden bahtiyar da olmayacak. Bu ilk videomuzda sosyoloji nedir, ne değildir, ne işe yarar, gerekli midir gibi soruların cevaplanması gerektiği kanaatindeyim. Ki sonrasında neyle uğraştığımızı bilelim. Öncelikle sosyoloji çok geniş çerçeveli bir disiplin olduğundan dolayı net bir tanımını yapmak oldukça zordur. Profesyonel toplum bilimcilerin bile zorlandıkları bir konudur bu. Yani sosyoloji nedir sorusu kabus bir sorudur ve net bir cevabı yoktur. Etimolojik olarak gelirsek sosyoloji hepinizin bildiği gibi Yunanca bilim anlamına gelen loji kelimesiyle Latince'deki arkadaş, üye, dost anlamlarından gelen sosyus kelimesinden türemiş sosyo kökünden oluşmaktadır. Sosyoloji toplumların ve insanın etkileşim üzerine çalışan bir bilim dalıdır. Bu belki sosyolojinin en kısa ve en akılda kalan tanımıdır. Önemli noktalardan bir tanesi şudur ki sosyoloji kesinlikle bir anlama çabasıdır. Bir yargılama aracı değildir. Yani sosyoloji bir yandan toplumu anlamaya çalışırken bir yandan da toplumun dönüşümünü sağlayacak veriler toplar. Yani toplum ile sosyoloji arasında etkileşimli bir ilişki vardır. İkisi de hem birbirini etkiler hem de birbirini dönüştürür. Peki bu nasıl olur dersek şöyle izah edebiliriz. Toplumsal değişimleri ve nedenlerini araştıran sosyoloji değişimin yönünü, şiddetini, kapsamını belirlemiş olur. Bundan sonra üretim, hizmet, iş dünyası, siyaset, hukuk, eğitim, sivil toplum, teknoloji gibi alanlardaki aktörler bu verileri alırlar, kullanırlar, bu sayede hem verimliliklerini artırırlar hem de zamanla yeni değişimlerin kapısını aralarlar. Araştırma şirketlerinin ve dijital dünyadaki uygulama ve platformların kullanıcı profillerinin ve tercihlerinin niye bu kadar ehemmiyetli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Bunun sosyolojiyle ne alakası var diyebilirsiniz. Amerikalı sosyolog Neil Simenser bu konuda şöyle demektedir. Güneşin altında olan hemen hemen her şeyin sosyolojisi vardır. Yani toplumda olan her şeyin ve her olgunun sosyolojiyle ilgisi vardır. Sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, tarih ve psikoloji gibi diğer sosyal bilimlere nazaran daha yeni bir bilimdir. Arkasındaki düşüncelerin ise çok daha uzun bir geçmişi vardır. Ve ortak insan bilgisi ve felsefenin temellerine kadar dayanır. Neolitik çağda tarım toplumuna geçişle birlikte ortaya çıksa da bir bilim olarak kabul edilmesi çok daha yakın zamanlara denk gelir. Sosyoloji bir bilim olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıl aynı zamanda modern toplumların da dünya sahnesine çıktıkları bir yüzyıldır. 19. yüzyılda kıta Avrupa'sında tarım üretiminden sanayi üretimine geçilmiştir. Özellikle bir önceki yüzyılın kendisine miras bıraktığı toplumsal devrimlerle uğraşan kıta Avrupa'sı, aydınlanma, Rönesans, reform, yeni coğrafi keşifler ve bilimsel ilerlemelerden sonra 19. yüzyıla damgasını vuran iki önemli hadise de sahne olmuştur. Bunlar hepinizin bildiği gibi 1789 Fransız devrimi ve sanayi devrimidir. İşte sosyoloji bu büyük dönüşümlerin ve değişimlerin olduğu bir yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sosyoloji kelimesi 1838'de Auguste Comte tarafından oluşturulmuştur. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sosyolojinin isim babası Auguste Comte'tur. Sosyoloji terimini kullanan ilk kitap ise Herbert Spencer tarafından yayınlanan The Study of Sociology, toplum bilimi çalışmasıdır. Üniversitelerdeki ilk sosyoloji bölümü ise Kansas Üniversitesi'nde kurulmuştur. Avrupa'daki ilk bölümü sorarsanız onu da Emil Durkheim 1895'te Bordeaux Üniversitesi'nde kurmuştur. Sosyoloji hepimizin gördüğü, yaşadığı olaylara nasıl bakar? Onlarda herkesten farklı ne görür gibi bir soru gelebilir akıllara. Sıradan kabul edebileceğimiz bir eylem, olay veya olgu, sosyolojinin ilgi nesnesi haline geldiği andan itibaren o eylem, o olay, o olgunun neden ve sonuçlarına kadar ortaya konulabilecek sosyolojik açıklamalar bize bu bilimin, bu ilmin ne kadar geniş bir çerçeveye sahip olduğunu gösterecektir. Bunu bir örnekle açıklamama izin verin lütfen. Mesela gayet sıradan bir eylem olarak bir bardak çay içmek üzerine birlikte düşünelim. Biriyle birlikte çay içmek sadece çay içmek midir? Bunu mu ifade eder? Bunun içinde bir sürü daha anlamlar barındırabilecek bir eylem olduğu ancak sosyolojik bakış açısıyla ortaya çıkabilir. Değerlendirme ve yere ve zamana göre çay içmek toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir ritüel olduğu, sosyalleşme aracı olduğu, problem çözmeye yardımcı olabildiği, bir konu üzerine konsensüs sağlama platformu oluşturduğu, toplumun kadim ve ortak bir seremonisi olduğu, yapı harici olduğu
Hatta terapi unsuru olduğu gibi pek çok sonuca ulaşılabilir ve bu sonuçlar pekala derinleştirilebilir. Yani hiçbir şey aslında göründüğü kadar ve göründüğü gibi değildir. Mutlaka ifade ettiği, anlatmaya çalıştığı pek çok simgesel mesaj da içinde barındırır. Bir başka örnekte şu olabilir pekala. Ayşe eğitimsizdir, okuma yazma bilmez, çok veya çok az eğitim almıştır, cahildir dendiğinde bu durumu nasıl açıklayabiliriz? İlk akla gelen cevap Ayşe tembeldir, aptaldır, beceriksizdir şeklinde olabilir. Oysa bu konuyla ilgili sosyolojik bakış açısı bizi farklı değerlendirmelere götürmektedir. O da şudur ki Ayşe kadındır. Kadınların toplumsal cinsel eşitsizliğin mağduru olaraktan eğitim olanaklarından tam yararlanamadığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Ayşe cahil kalmış olabilir. Diğer bir değerlendirme ise ekonomik farklılıklardan dolayı eğitim imkanlarına kavuşamamış ve ondan dolayı okuyamamış ve cahil kalmış olabilir. Bu nedenlerle Ayşe'nin eğitimsiz olması ve cahil kalması toplumsaldır tamamen. Ayşe'nin kendi bireysel özellikleriyle açıklanamaz. İşte sosyoloji bunları görmeye, anlamaya ve anlamlandırmaya yarayan bir araçtır. Slattery, sosyolojinin niçin gerekli olduğunu şöyle izah eder. Doğal dünyadaki fiziki nesneler, insanların onlar hakkındaki yorumlarına bakılmaksızın vardırlar, kendiliklerinden vardırlar. Misal güneş, yıldızlar, ay, ağaçlar, otlar, hayvanlar, insanlar, eşyalar bizim onları yorumlamamıza hacet bırakmaksızın kendiliklerinden vardırlar. Fakat sosyal dünyadaki kavramlar ve olgular için aynı şey söylenemez. Suç, aşk, tüketim, aile gibi kavramlar tamamen insanlar tarafından yaratılmıştır. Varoluşları tümüyle insanların algı ve yorumlarına, onlara yükledikleri anlama bağlıdır. Toplumun sosyoloji algısı, sosyolojinin değişmez kaderiymiş gibi hep negatiftir. Söz gelimi sosyoloji denince akla kalın kalın kitaplar, günlük konuşma dilinde kullanılmayan kelimeleri kullanan bir takım insanlar gelir. Halbuki bu ön yargıları bir kenara bırakabilirsek, sosyolojinin hem bireylere hem de topluma çok fazla fayda sağladığını görebiliriz. O'Brien'e göre sosyoloji işte tam bu nedenlerden dolayı içinde yaşayanları tarafından anlaşıldığı sanılan bir dünyayı yeniden anlamaya çalışan bir alan olarak tanımlanır. Son olarak Milton'un deyişiyle toplumsal yaşam bir bulmacadır ve sosyoloji bu bulmacayı çözmeye, toplumu anlamaya çalışmaktadır. Sosyolojinin amacı insanların gözlerini ve zihinlerini açarak sosyal yaşama dair her türden soru ve düşüncenin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bazen bu tedirgin edici olsa da sosyoloji çoğu insanın toplumsal yaşama dair üzerinde fazla düşünmeden kabul ettiği şeyleri farklı bağlamlarıyla sorgulama, onları sistemli olarak değerlendirme çabasındadır. Bu yönleriyle sosyoloji devam eden bir proje ve toplumsal yaşam bulmacasını çözmeye çalışan bitmeyen bir çabadır. Sosyoloji ile ilgili genel bilgiler vermeye çalıştığımız bu videomuzun sonuna geldik. Auguste Comte ile ilgili çekeceğimiz videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.